Evet, dolar 10 lira olacak. Piyasadaki bu büyük düşüş hangi tarihte olacak? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Ayrıca altın yorumlayacağız, gümüş yorumlayacağız, euro sterlin ve bitcoin'i de gene bu video içerisinde sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Öncelikle dolarla başlayalım. Dolar 10 lira seviyesine kadar düşüş gerçekleştirebilir mi? Teknik açıdan ve temel açıdan baktığımız zaman dolardaki bu düşüş gerçek olabilir mi? Son zamanlardaki en fazla konuşulan konulardan biri de hükümetin dolara müdahale edip doları seçim öncesi 10 Türk Lirası civarına kadar tekrardan düşüreceği yönündeki söylemler. Buna dayanak olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmalar gene sosyal medyada gösterilmekte ve bunlara dayanak olarak da doların 10 liralara seviyesine kadar geri çekileceği konuları konuşulmakta. Şimdi sevgili dostlarım, dolar 10 liraya kadar düşebilir mi? Hemen bunu bir açıklık getirelim. Şu anki durumda ben doların 10 liralar seviyesine kadar düşebileceği kanaatinde değilim. Buradaki temel dayanaklarımdan birkaçını söylemek gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında cari açıktaki dengeyi koruyana kadar şeklinde bir açıklama vardı. Yani buradaki açıklamasında cari dengeyi korumak, yani bir cari açık vermemek babında dolar TL kurunun bizlerin istediği bir seviyede, öngördüğümüz bir seviye üzerinde tutulması. Şu an itibariyle cari açık tarafına baktığımız zaman cari açığın çok fazla ilerlediğini görüyoruz. Yani cari açık şu an hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın beklentileri doğrultusunda istenilen seviyede olmayabilir. Cari dengede fazla vermeye başladığımız zaman orada Cumhurbaşkanımızın açıklamasından bunu anlayabiliriz. Ne zaman ki cari dengede bir fazlalığa geçtiğimiz zaman işte o zaman dolar kurunda stabil bir sürecin başlama olasılığı oldukça yüksek. Yani bu arkadaşlarımızın anlattığı gibi dolar TL kurunda piyasaların 10 liraya kadar bir düşüş gerçekleştirme olayı maalesef ki pek gerçekçi gözükmüyor. Ayrıca yılbaşından şu zamana kadar baktığımız zaman TÜİK'in %83'lük bir enflasyon rakamı açıklaması gene dolar TL kurunun 10 liralara kadar çekilme gerçeğini de maalesef ki çürütmüş durumda. Peki dolar TL kuru 10 liralar seviyesine bir müdahaleyle çekilebilir mi? Evet, dolar TL kurunu 10 liraya kadar bir müdahaleyle çekebilirsiniz. Burada bir panik ortamı yaratıp doları gerçekten 10 liralar seviyesine kadar geri çekme imkanı olabilir. Fakat dolar TL kuru burada ne kadar kalıcı olabilir? Geçen yılki düşüşle bu yılki %83'lük enflasyon artı kısa vadede ödenmesi gereken dış borç ödemelerini de bu işin içine katacak olursanız geçen yılki gibi oradaki düşüş ve yukarı dolar TL kurunun tekrardan aynı seviyelere atması bu kadar uzun zamanda almayabilir arkadaşlar. Çünkü artık arada çok büyük farklar var. O zamanki cari denge ile şu anki cari denge arasındaki fark artı enflasyon farkını da üzerine koyduğumuz zaman doların 10 liralara kadar düşmesi doların burada benim kendi kişisel öngörümdür, bir hafta bile kalamayacağı anlamı taşıyacağından dolayı. Ayrıca KKM biliyorsunuz kur korumalı TL mevduat o zaman yeni başladı ve bu kur korumalı TL mevduatta biriken miktar doların 10 liraya düşmesiyle çok hızlı bir şekilde çözülme yapabilip buradaki kur korumalı TL mevduat tarafında olan kişilerin de hızlı bir şekilde dolar tarafına geçmesine sebebiyet vereceğinden dolayı dediğim gibi dolar TL kuru 10 lira seviyesinde bir haftadan uzun kalmaz ve tekrardan yukarı yönlü hareketine devam eder diye düşünmekteyim. Yani her türlü açıdan hem teknik ve temel açıdan dolar kuruna baktığımız zaman dolar kurunda ben hükümet tarafının da 10 liralar seviyesini 2022 yılı için bu seviyelere kadar bir aşağı yönlü düşürme gösterebileceğini, onların tarafının da isteyeceğini zannetmeyen taraftayım. Peki dolar TL kurundaki düşüş hangi seviyelere kadar olabilir? Biz tabii şu an itibariyle bu düşüş olacaktır demiyoruz arkadaşlar. Sadece bir öngörüyü burada sizlerle birlikte konuşup tartışma amaçlı olaraktan bu video içerisinde buna değineceğiz. Takip ettiğimiz bir Elliott teorimiz var. Bu teori de güzel işliyor. Bu teori kapsamında sizlerle birlikte izlediğimiz yönler mevcut. Burada 1, 2, 4, 3 ve 5. 5. dalga yükselişlerimiz mevcut. Bazı arkadaşlar birinci dalga 3. dalganın altında olamaz şeklinde yorumlar yapmışlar. Fakat burada baktığınız zaman zaten 1. dalga 3. dalganın altında değil. 5. dalga zaten 3. dalganın altında değil. Böyle yatay çizgiler aldığınız zaman daha net bir şekilde buradaki yükseliş bantlarının hangi seviyelerde olduğu daha rahat anlaşılabilir. Belki ekran üzerinde görüntü bazında baktığınız zaman bazı olaylar daha farklı olarak ekran üzerinde gözüküyor olabilir. Bizler Elliott teorisine göre takip ettiğimiz düşüş seviyesinin hangi seviyelere kadar gerçekleşebileceği yönündeki öngörümüzü hemen belirtelim. Bakın şuradaki 4. dalganın geçtiği alan. Bugün itibariyle baktığımız zaman
Oradaki alanda 16.04 civarından geçmekte. Yani olası bir dolar TL kurunda geri çekilmelerde, yani sert bir geri çekilme, bu ne olabilir? Tabii sert bir geri çekilme derken ülkeye yüklü miktarda bir dövizin girmesi durumunda sert bir çekilme esnasında dolar TL kurunda şurada gördüğünüz 16 TL civarına kadar bir geri çekilme, bir düzeltme hareketinin yaşanması işte o zaman gayet normal olacaktır sevgili dostlarım. Ama dolar kuru Merkez Bankası açısından da şu an için en geçerli olan şey dolar kurunu yatay bir seviyede stabil bir şekilde tutabilmek. Bu hem ihracatçı için hem de ithalatçı için en olumlu süreç olacaktır. Fiyatlamalara gelince 18-17 liralardan birçok biliyorsunuz işveren ham madde sanayisi için ham madde aldı. Ve bu ham maddeyi alırken de 18 liralardan 17 liralardan maliyetlenmiş durumda. Bu fiyatların söylenildiği gibi 10 liralar tarafına sert bir şekilde çekilmesi durumunda arkadaşlar. Bu hem ihracatçı için hem de ithalatçı için hoş olmayacak sonuçlarda doğurabileceği için ve birçok şirketin bu işte büyük zararlar edip hatta iflaslar noktasına doğru gelebileceği durumları da kesinlikle unutulmamalı. Çünkü maliyet açısından 18 liradan ham maddeyi fiyatlı bir şekilde almak var. Bir de 10 liralardan 11 liralardan bu malzemeleri almak var. Rekabet bakımından baktığınız zaman 17-18 liralardan ham maddesini alıp sanayisinde kullanılacak kişiyle 10-11 liradan ham maddesini alıp sanayisinde kullanacak kişi arasındaki rekabet tabii ki çok yüksek olacağından iş yapamama durumundan kaynaklı olarak rekabetten faydalanamamaktan kaynaklı olaraktan birçok firmanın iflas etmesi durumlarını beraberinde getirir. Fakat kuru stabil tutmayı başarabilir. Yani ülkeye girecek bir para ile kuru gördüğünüz gibi bu seviye aralığında stabil bir şekilde tutmayı başarabilirseniz işte o zaman herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Zaman içerisinde de dolara olan talebinde azalması bu şekilde sağlanabilir sevgili dostlarım. Şu an itibariyle baktığınız zaman en mantıklı şekilde doların 10 liralara düşmesi pek mantıklı görülmemekte. Ve dolar kurundaki bu stabil hareketin özellikle Ekim bitmek üzere arkadaşlar. Kasım ve Aralık döneminde, bakın Kasım ve Aralık döneminde yukarı yönlü tekrardan ataklar yapma ihtimali de çok yüksek. Bunu neye dayanaraktan söylüyoruz? Kasım ve Aralık ayı içerisinde yıl sonu kapanışlarına doğru şirketlerin dolar borçlarını kapatabilmek ve yeni sözleşmeler yapabilmesi için dolara olan ihtiyaçlarından kaynaklı olarak piyasadan dolar çekme isteği fazlalaşabilir. Bu da yakından takip ettiğimiz 18 lira 80 kuruş seviyesindeki doların yukarı yönlü kırılıp 20-21 TL'ler civarına doğru, hatta buralarda talep çok da fazla olur ise bunun 25 TL'lere kadar uzanabileceği öngörümüz maalesef ki burada da hala da dolar kurunda geçerli sevgili dostlarım. Şimdi en büyük stratejimiz, sizlerle birlikte özellikle takip ettiğimiz stratejimiz 18.40 duvarı. Bizim için 18.40 olmazsa olmaz duvarımız, yani şuradaki duvar. Bu 18.40 bizler için aşağı yönlü kırılmadıkça pozisyonlarımızdan yani daha orta vadeli pozisyonlarımızı, daha kısa vadeli pozisyonlarımızı bozmaya gerek yok diye düşünen tarafta olduğum için benim için 18.40 önemlidir. 18.40'ın altında bir dolar TL kurunda kapanışlar görmediğim sürece hala da dolara bakış açım yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi yönünde olacaktır sevgili dostlarım. Altın tarafına hemen bakalım. Altının onsuyla başlayalım. Altının onsunda özellikle hareketler, doların da burada stabil olmasıyla birlikte beklentilerimiz dahilinde, bakın şurada bir ikili dip sizlerle birlikte beklentimiz var. Ve bu ikili dibin yukarı yönlü çalışmasıyla birlikte ilk etapta şurada gördüğünüz 1730 dolar seviyesi önemli olacaktır. Bunun aşılmasıyla birlikte de dolar kurunda bizler için 1800 dolar takip edilecek seviyeler açısından ve yukarıda 1877 dolar. Tabii benim öngörümde biliyorsunuz 2200 dolar seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü atakları başlatacaktır diye düşünmekteyim. Bu da bir 1614 dolar teorimiz vardı ve bu ons altında bizler için 4. dalga düşüşünün burada biteceği yönünde bir öngörümüz vardı. Kanalımızı takip eden arkadaşlarımız biliyorlardır. Dediğimiz gibi buradaki öngörümüz bu seviyelerde çalıştı ve burada bir ikili dip formasyonumuz oluşmuş durumda. Bu ikili dip formasyonları nedir arkadaşlar? Dip sürecinden yukarı yönlü dönüş formasyonlarıdır. O yüzden aradığımız kriterlere uygun buradaki ikili bir dip formasyonu sizlerle birlikte yakaladık. Burada da gene stratejimiz nedir? 1590 dolar. Bu 1590 doların altında kapanış olmadığı sürece burada altının ons tarafında bizler için bir 5. dalga yükselişi olarak hedef yönümüz 2200 dolar seviyesine doğru giden bir dolar olacak.
Gene dünya devlerinden Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bir altın açıklaması vardı. Sizler de bunu okumuşsunuzdur zaten. Goldman Sachs da bizden sonra yapmış olduğu açıklamalarda dolar tarafındaki, yani ABD bölgesinde derinleşecek bir resesyonun altın tarafında 2250 dolarlara doğru bir rally başlatabileceği yönünde açıklamada bulundu. Yani Goldman Sachs uzmanları da bizden sonra böyle bir beklenti içerisine girmiş durumda. Bu da bizim yapmış olduğumuz analizde haklılık payımızın yüksek olduğunu bizlere gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz onlar daha uzman analizcilerle devamlı çalışaraktan bazı sonuçlara varabiliyorlar. Daha teknik donanımları bizden daha fazla. Fakat aynı sonuca ulaşabilmek, bu da bizim için yaptığımız analizin ve hedefinin daha geçerli bir anlam taşıdığını da bizlere gösteriyor. Gram altın tarafına baktığımız zaman hemen ons bazlı yükseliş, dolar bazlı hareketin stabil tutulmasıyla birlikte gram altın tarafında neler olabilir? Gram altında da gene bir ikili dip formasyonu çalışıyor. Bakın ikili dip formasyonu. Şimdi biraz bu ikili dip formasyonlarından altın takip eden arkadaşlarımıza bahsedelim. İkili dip formasyonlarında şuradaki birinci dibin oluşumunda hareketler daha canlı yukarı yönlü gider arkadaşlar. Bakın burada zaten yeşil mum hareketlerini görüyorsunuz. Ne kadar canlı yukarı yönlü çalışmış. Buradan tekrardan hareket geriye döner. Tekrardan düşecekmiş gibi döner. Bu ikinci dip oluşumunda ise bakın şurası birinci dip ve burası da ikinci dip bölgesi. İkinci dip oluşumlarında ise hareket çok farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü ikinci dip oluşumlarından sonraki hareket arkadaşlar aynı birinci dipteki oluşan hareket gibi gelişmez. Çünkü ikinci dipteki yukarıya yönlü hareketler birinci dibe nazaran daha iştahsız olur. Yani yukarı yönlü burada birçok kişinin elinden mal kapmaya çalışılabilir. Bunun içinde bu formasyonun genel karakteristik özelliği olarak da baktığımız zaman buradaki hareketler, yani yukarı yönlü hareketler öyle birinci dipteki gibi yukarıya sert bir şekilde gözükmez. Daha baygın bir hareketler yapar. Fakat zaman içerisinde buradaki harekette tekrardan kendini yukarıya yönlü atar ve burada bir ikili dip formasyonun tepe noktasına doğru bu hareketi çeker. Bu da bizlere bir W şeklinde bir hareket oluşturur burada arkadaşlar. Bu hareketin oluşmasıyla birlikte aşağıdan bakın şuradan bir ana hedef bölgesi ve yukarıdan bir ana hedef bölgesi şeklinde kendinize bir yol çizebilirsiniz. Burada 960 TL aşağısı, yukarıda ise 1030 hareketin şurada geliştiği alan. Buradaki hareketin ne kadar yukarı olması beklenir? Şu tepe ile ikili dip çizgisinin arasındaki mesafe kadar. Orada da 70 kuruşluk bir mesafe var. Bu da bize gösteriyor ki gram altında bu ikili dip formasyonunun çalışması durumunda 1100 TL civarına doğru bir hareket beklentimiz dahiline girmiş durumda. Burada da gene 1100 TL'nin gram altında çalışabilmesi için bu dip bölgesini takip edeceğiz. 960 TL önemli bir bölge olacak ve 960 TL üzerinde kalındıkça gram altında da 1100 TL'ye doğru buradaki hareketin yukarı yönlü gelişmesi beklenebilir arkadaşlar. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş tarafındaki son durum ne şekilde? Gümüş bekleyen arkadaşlarımız için. Evet, gümüş ons. Gümüş ons tarafına baktığımız zaman gümüş onsta arkadaşlar bayağı sıkılmış durumda. Ama gümüş bu ons tarafındaki gümüş biraz çok haşeridir arkadaşlar. O yüzden gümüşün ons tarafında dikkatli olmakta fayda var. Bu gümüş öyle hareketler yapar ki sizleri bir anda elinizdeki ürünü sattırır ve bu ürünü tekrardan yerine koyamayacak, yani alamayacak, o ürünü alabilecek fırsatı size tekrardan tanımaz. O yüzden gümüşün öyle bir karakteristik özelliği var. Burada genişleyen açıda bir gümüş ons grafiği sizlerle birlikte izliyoruz ve buradaki hareketin yukarı yönlü devam etmesi durumunda ilk hedef olarak gümüşün onsunda 21 dolarlar seviyesine doğru bir yükseliş sizlerle birlikte izleyebiliriz arkadaşlar. Bakın hatta 21 dolarların üzerinde 21.70 seviyesine doğru gümüşün onsunda bu hareketlerin devamı tekrardan gelebilir. 21.70 seviyesindeki bu direnç ilk etapta önemli bir direnç olacaktır. Ve bu direnci kırabilirse de bizler gümüşün onsunda 24 dolarlar seviyesine doğru bu hareketin yukarı yönlü devamını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdilik 21 dolar gümüşün ons tarafında takip etmemiz gereken önemli bir alan. Hemen gümüş gramı da sizlerle birlikte değerlendirelim. Gümüş onsa bağlı olarak, dolar hareketine de bağlı olarak gümüşün ons tarafında beklentimiz olan rakamları sizlerle birlikte hemen burada değerlendirelim. İlk etapta bizlerin takip edeceği yukarı yönlü hareketin devamı için 11 lira 93 kuruş direnci. Bakın ben ilk etapta gümüş gramın bu 11.93 direncini bir test edeceğini düşünüyorum. Bizler için burada gene en önemli destek noktası 11 lira
47 kuruş civarından geçen alan olacak gümüş gramda. Bu mesafeyi biz yukarı yönlü aşabilirsek iki tane önümüzde direnç olacak. 12.40 ve 12.70 dirençleri. Bu seviyelere doğru bu hareketin aşağıya doğru evrilmemesi ve onsun ve doların hareketiyle birlikte de arkadaşlar 12 lira 70 kuruş civarına doğru giden bir gram gümüş de takibimizde olacak. Euro Türk Lirası'na hemen bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki son durum ve nasıl şekilleniyor. Burada Euro Türk Lirası'nda güzel bir mum hareketi izliyoruz. Ve grafiğimizde de daha önce çizdiğimiz gibi gördüğünüz gibi tam şu an bizim direncimiz üzerindeyiz. Yani 18.52 direnci üzerindeyiz. Bu direnci Euro yukarı yönlü kırarsa arkadaşlar Euro'da film kopar. Onu söyleyeyim Eurocu arkadaşlar için. Yani bu 18.52 direncini yukarı yönlü aşmamız bizler için ilk etapta 18.67 önemli direncine doğru bizi götürür. Orayı da kırması durumunda şurada hemen dirençlerimizi belirtelim. Çünkü önemli dirençler var burada. 18.64 bir kere bizim ilk önemli takip etmemiz gereken bir direnç olacak. Euro burayı zorlayacaktır. Çünkü Perşembe günü biliyorsunuz Euro'da faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararıyla birlikte Euro'daki hareketler 19.09 civarına doğru Euro'yu götürebilir. İlk etapta Euro'daki arkadaşlar da 19.09 direncini yakına takip etmeliler diye düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Burada Rusya'daki enerji krizi çok önemli olacak. Bu kış çünkü Rusya'nın alacağı tavır Avrupa'ya biliyorsunuz o da 2 yıl gaz vermeyeceğini açıkladı. O yüzden bu 18.52 önemli bir direnç. Bu direnci yakından takip edelim. Bu direncin kırılması Euro'da yukarı yönlü sert hareket getirebilir bizler için. 19.25 seviyesine kadar ilk etapta Euro'yu bu faiz kararıyla birlikte yukarı taşıyacak hareket olabilir arkadaşlar. Elinde Euro tutanlar bu hafta dikkatli olsunlar diyelim. Sterlin tarafına baktığımız zaman sterlinde hükümet krizlerinin ardından güzel bir hareket izledik. Buradaki dip oluşumu 19.40'lardan yukarı yönlü döndü. İyi bir alım fırsatıydı. Bu alım fırsatını değerlendirebilenler 19.30'lardan güzel para kazandı diyebiliriz sevgili dostlarım. Anlık grafik üzerinde takip ettiğimiz zamansal açısal bizlerin çizmiş olduğu burada bakın bir grafiğimiz var. Ve muntazam olarak mükemmel bir şekilde çalışıyor. Her zaman alt taraflar güzel alım fırsatı verdi. Bunları kanalımızda sizlerle birlikte sürekli paylaşıyoruz. Satış bölgeleri de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Yani sizlerle birlikte hala da bu grafiği izlemeye devam edeceğiz. Bu grafiğin hedefi yukarıda neresi? Bunu merak edenler için söyleyelim. Buradaki en kuvvetli direnç 22.05'te bulunan direnç sterlin yatırımcısı için. Ve bir kez daha bu kanalın üst tarafında buluştuğumuz alan yani 23.35 şu an itibariyle bizler için bu kanalın üst bandı güzel bir satış yeri olarak yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla göze çarpan bölgeler olarak takip edilebilir diye düşünüyorum sterlin takip eden sevgili dostlarımız için. Bitcoin, hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bu hafta bir şeyler olabilir diye tahmin ediyordum. Ve dediğim gibi Bitcoin'de yukarı yönlü hareketleri izledik. Bakın 20.440 direnci çok önemli. Şu direnci takip edeceksiniz. 20.440 direncini. Bu direnci yukarı yönlü aşabilir isek 20.440, 20.500 direncini yukarı yönlü aşabilir isek 21.400 çok hızlı gelebilir. O yüzden Bitcoin'de dikkat diyoruz. Ben Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin 18.000 dolar seviyesi altına inilmedikçe devam edeceğini ve 25.000 dolara doğru ilk etapta bir yukarı yönlü hareket Bitcoin'de izleyeceğimizi düşünen taraftayım. Sizler de gene düşüncelerinizi iletirseniz sevinirim arkadaşlar. Uzun zamandır 18.000 dolar bölgesindeyiz ve bu bölgenin bir miktar yukarı yönlü kırıldığı görülüyor ve yukarı yönlü kırılması kuvvetli bir mumla desteklenebilir ise dediğim gibi 20.440-20.500 dolar seviyesi çok önemli olacak. Bunu da kırabilirse 25.000 dolara kadar Bitcoin'de bir yukarı yönlü hareketin gelme ihtimali de oldukça yüksek olacaktır. Evet, sizlerle birlikte piyasaları izledik. Borsaya da biraz değinelim hemen kapatmadan önce. Borsa özellikle arkadaşlar bakın borsada üstüne basa basa söylüyorum. Çok fazla prim yapmış kağıtlara değil. Prim yapamamış fakat şirket ortalaması güzel yani şirket karları iyi durumda olan hisselerin özellikle yiyecek gıda hisselerinin düzenli bir şekilde takip edilmesinde fayda var diye düşünmekteyim. Eğer ki güzel bir hisse veya kağıt şu an için fazla prim yapmamış FK'sı çok düzgün kağıtlar bulabilirsiniz. Bunlar sizi ileriye doğru götürebilir. Fakat şirket değerlerinin çok çok üzerindeki fiyatlamaları olan kağıtlardan da uzak durulması gerektiğini düşünen taraftayım. Yani şu ana kadar bir alım yapılmadıysa o fiyatların üzerinden de almak sizler için
tehlikeli olabilir diye düşünen taraftayım. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.